Hepinize yepyeni bir videodan daha selamlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin ve Ethereum için kritik seviyeler neler, bunlara bakacağız. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Öncelikle Bitcoin üzerinde başlayacağız. Birazcık daha küçük 4 saat ve 1 saatlik zaman dilimlerinde inceleyeceğiz. Neler olabilir bunlara bakacağız. Bildiğiniz gibi artık tamamen bir likitte alımına dönmüş bir piyasadayız. Yani şu an yaşadığımız hareketlere baktığımız zaman da yine sert mumlar, sert yukarı hareketler. Yani 77 bine kadar düşüş, ardından tekrar 95 bine çıkış, ardından tekrar 76 bine kadar düşüş. Sürekli likitte alımına bağlı hareketler görmeye devam ediyoruz. Peki bundan sonraki süreçte ne görebiliriz? Kritik seviyelerimiz neresi? Öncelikle şuradaki konsolide olduğu bölge, geçmişteki Bitcoin'in burası bizim için önemli desteklerden bir tanesi. Çok önemli bir destek değil ama önemli desteklerden bir tanesi. Zaten buraya geldiğimizde fiyat bir tepki aldı ufak da olsa. Önceliğimiz bu bölgenin tamamen likiditesinin alınması olacaktır. Buranın likiditesi yeterli olmazsa daha aşağı seviyelere düşebiliriz. Burada da ilk seviyemiz şurada gördüğümüz bölge olacaktır. 72 bin 70 bin arasındaki band bizim için çok kritik bir seviye. Asıl kritik bölgemiz burası. Buranın altına doğru bir kırılımda artık bu bölgelerin altına kadar 50 binleri 60 binleri gördüğümüz bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Bu durumda altlara ne olur onlara da birazdan bakacağız zaten. Bizim çok önemli kilit bölgemiz burada 72-70 bin arasındaki band. Buranın kırılımı gerçekten kripto marketi için çok kötü bir sezona girdiğimizin asıl habercisi olacaktır. Dediğim gibi öncelikle 76 bin bölgesi, bu bölge önemli. Altına kırdığımız zaman da 72 bin bölgesinin 70 bin bölgesinin bizi tutması gerekiyor kısa vade içinde. Peki yukarı yönlü devam edersek, yukarı yönlü bir hareket görürsek nereler bize direnç olabilir? Buna baktığımız zaman da önceki bölgemiz, aslında şu bölgemiz önemli bir bölge. Bir türlü üstünde kalıcılık sağlayamadık. Sert mumlarla çıktık. Hemen geri aşağı düştük. Tekrar evet tamam Bitcoin yeniden yükselebilir diyeceğimiz bir bölge için en azından bu 90 bin bandının üzerine atmamız gerekiyor kısa vade üzerinde. Bunun üzerinde de burada tekrar bir konsolide olup yukarı doğru bir hareket görebiliriz. Ama dediğim gibi önceliğimiz 90 bin 91 bin seviyesi olacaktır burada da. Bu bölgemiz gerçekten önemli, kritik bir bölge şu anda Bitcoin için. Dediğim gibi bu biraz daha kısa vade bir bakış. Şunu da yapabilirdik. İşte haftalık, günlük açıp çok uzun zaman dilimleri içinde de konuşabilirdik ama biraz daha kısa zaman dilimleri içinde konuşmak daha iyi duruyor şu anda, en azından. Bu şekilde görünüyor Bitcoin özelinde. Bir de Ethereum'a bakalım birlikte. Ethereum'a gelip baktığımız zaman aslında Bitcoin'e göre daha kötü durduğunu söyleyebiliriz bunun grafik olarak. Neden? 2000 dolar bandı bizim için önemli bir banttı. Şöyle gelip burayı da çizelim. Bu bandımız bizim için önemli bir banttı. Burayı bir türlü üstüne kıramıyoruz. Bu şekilde yatay hareketlerine devam ediyor tepkisiz bir şekilde Ethereum. Büyük ihtimalle buradan aşağı bir hareket görmeye devam edeceğiz. Ethereum üzerinde öncelikle dediğim gibi 2000 dolar 2100 dolar üzerine atmamız gerekiyor. Daha sonra burada gördüğünüz bir düşüş trendi var. Şuradaki ihlali saymazsak ufak bir mum atıp geri hemen altına kırmış zaten. Bunu saymazsak burada çok ciddi bir düşen trendimiz var. Bu da yaklaşık olarak Ethereum'un tepesinden gelen bir düşüş trendi. Dediğim gibi buranın üstüne kırdıktan sonra bizim için önemli kritik seviye bu trendi üstüne kırmamız ve en azından şöyle bir hareketler, şuraya kadar bir hareket görmemiz gerekiyor. İlk kısım bunu görmemiz gerekiyor. Tekrar yükselişe girdik dediğimiz için. Diğer kısımda işte bu bölgenin kırılması. Bu bölgenin kırılması da gerçekten önemli burada. Neden? Fiyat burada çok fazla takıldığı bir bölge daha. Buranın üstüne kırdığımız zaman artık biraz daha rahatladık. Tamam işte 4000 doların üstüne bu sefer belki çıkabiliriz diyeceğimiz bir döneme girebiliriz. Ama öncelikle bu 2000 dolar bölgesinin kırılması, hemen şöyle şeyimizi koyalım. Daha sonra bu trendimizin kırılması ve daha sonra da önümüzde 2700 dolar seviyelerinin kırılması gerekiyor. Baktığımız zaman çok fazla engel var üzerimizde Bitcoin'e göre. O yüzden Ethereum'da birazcık daha zorlanabiliriz gibi görünüyor ve zaten şu an çok tepkisiz bir Ethereum'la karşı karşıyayız. Aşağı hareketini devam ettirirse nereler bizim için kritik bölge olur, bunlara baktığımız zaman da 1700 dolar bandı, şöyle biraz yakınlaştıralım. Bu 1700 dolar bandı bir seviye kadar tuttu. Yaklaşık buraya geldi. Bir tepki aldı Ethereum. Bunun tekrar altına kırdığı senaryoda ise 1500 dolarlar. Onun altında da bizi 1200-1300 dolar seviyelere bekliyor olacaktır Ethereum üzerinde. Dediğim gibi Ethereum Bitcoin'e göre birazcık daha kötü duruyor. Grafik olarak söylüyorum bunu. Tabii ki de temel bir haber gelir. Ethereum üzerinde farklı değişiklikler olur. O zaman iş değişebilir. Tamamen grafik bazlı konuşuyoruz burada. Bitcoin ve Ethereum'un kritik seviyelerini inceledik.
Burada da Ethereum düşeceği zaman 1550-1600 dolar arası, daha da derinleştiğinde 1100-1200 dolar bandı arası bizim için önemli olacaktır. Bu videomuzda Ethereum ve Bitcoin'in kritik seviyelerini inceledik hep birlikte. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.